Herkese merhabalar hanımlar. Pelin'in İlmek Evi kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce yaptığım ürünü beğendiyseniz videomu beğenmeyi, yorum atmayı, like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi sizinle bu güzel küçük kesenin yapılışını paylaşacağım. Yapımı oldukça basit. Ortalama benim yapmam 1-1,5 saatimi aldı. Şöyle çift taraftan bağcık sistemini kullandık. Gayet güzel, şık bir model oldu. Kullanacağımız malzemelere gelecek olursak, ben de şöyle ihraç ürünü bir ip var. 100 gram ip, 250 metre uzunluğunda. Şu kadar bir ipim kaldı. Bu çantayı yaparken 3 milimlikte bir tığ kullandım. 2 adet de şöyle ahşap boncuğum var. Hazırsanız hemen yapımına başlayabiliriz. Modelimize tabandan başlıyoruz. 37 zincirle başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, evet, 37 zincirimizi çektikten sonra hemen 5. zincirimize 1, 2, 3, 4 ve 5, yani şuraya batarak ikili trabzan yaparak başlayacağız. Başımızı doluyoruz. 5. zincirimize batarak bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar başımızı doluyoruz. Bunu takip eden tüm ilmeklerimin tepesine ikili trabzan yapacağım sıramın sonuna kadar. Evet, bu şekilde sıramızın sonuna kadar ikili trabzan yapalım. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Son ilmeğimize de yaptık. Şimdi burada dönüş işlemi yapacağız. Başımı doladım. Son ikili trabzanımı yaptığım ilmeğe tekrar batarak ikinci bir ikili trabzan yapıyorum. Başımı doladım. Şimdi sırasıyla bakın şuraya yaptık. Şimdi sırasıyla diğer taraftaki ilmeklerimin tepesine yine sıramın sonuna kadar ikili trabzan yapacağım. Arkadan da şu parça ipimi yürüterek devam ettiriyorum. Bakın burada yuvarlak bir hat kazanmaya başladık. Dönüş yaptığımız için. Bakın şöyle göstereyim. Dönüşümüzü kazandık. Dediğim gibi sıramızın sonuna kadar yine her ilmeğe ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Son ilmeğime de ikili trabzanımı yaptım. Şimdi şu başlarken 5 adet zincir çekmiştik. Hemen onun üçüncüsüne 1, 2, 3. Üçüncüsüne batarak ilmeğimi çıkarıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekerek sırasıyla tüm yine ilmeklerimin tepesine ikili trabzanımı yaparak devam ediyorum. Bu son taban çalışmamız olacak. Yani son taban sıramız olacak, öyle söyleyeyim. Yine tüm ilmek tepelerine ikili trabzan çalışacağız. Bu şekilde tüm ilmeklere devam edeceksiniz. Dönüş noktasında yine farklı bir işlem olmayacak. Yine tüm ilmek tepelerine devam edeceksiniz. Ta ki şu başladığımız noktaya gelene kadar. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Gördüğünüz gibi şu uçta herhangi bir işlem yapmadım. İlmeklerimin tepesine devam ettim sadece. Şimdi son ilmeğimi ikili trabzanımı yaptım. Şu ilk başlarken 3 adet zincir çekmiştik, görüyorsunuz. 1, 2, 3. İkincisine
hemen şöyle batarak ilmeğimi çıkardım ve kaydırma yaparak kapattım. Şimdi 2 adet zincir çekiyorum. Başımı doladım. Aynı noktaya, bakın bunu takip eden aynı noktaya, yani tam dibine şöyle bir kere de çektiğim bir trabzan sırası yaptım. 2 ilmeğim tığımda. Başımı doladım. Aynı noktaya tekrar battım. Ve bir kere de, yani son 2 ilmeği alıyorum burada. Çektiğim yine tekli bir trabzan yaptım. Şimdi hepsini birden çekiyorum. 2 ara zincirim var. Başımı doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Son 2 ilmeğimi bir alıyorum. Başımı doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Son 2 ilmeğimi alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Son 2 ilmeğimi alıyorum ve hepsini birden çekiyorum. Bakın 2 adet fıstığımızı yapmış olduk. Başımızı doladıktan sonra 1 2 3 4 dördüncü trabzanımızın tepesine batarak tekrar bir kere de çekiyorum. Başımı doluyorum. Aynı ilmeğe son ikisini alıyorum. Başımı doluyorum. Aynı ilmeğe batıp son ikisini bir alıyorum ve hepsini bir çekiyorum. 2 ara zincirim var. Bu arada sadece bakın fıstıklar arasında 2 ara zincirim var. Diğer fıstık grubuna yapımına başlarken herhangi bir zincir çekmiyoruz. Başımı doladım aynı noktaya. Son 2 ilmeğimi aldım. Aynı noktaya. Son 2 ilmeğimi aldım. Aynı noktaya. Son 2 ilmeğimi aldım. Ve hepsini birden çekiyorum. Bakın başımı doladım. Fıstık grupları arasında 2 zincirim var. Yeni fıstık grubuna başlarken zincir vesaire yok. Sadece başımı doluyorum. 1 2 3 dördüncü trabzanın tepesine batıyorum. Son 2 ilmeğimi aldım. Başımı doladım. Aynı noktaya battım. Son 2 ilmeğimi aldım. Başımı doladım. Aynı noktaya battım. Son 2 ilmeğimi aldım. Şimdi hepsini birden çekiyorum. 2 ara zincirim var. Baş dola. Aynı noktaya bat. Son ilmeği al. Baş dola. Aynı noktaya bat. Son 2 ilmeği al. Baş dola. Aynı noktaya bat. Son 2 ilmeği al. Ve hepsini tek seferde çek. Başımızı doluyoruz. 1 2 3 dördüncü trabzanımın tepesine battım. Son 2 ilmek. Baş dola. Bat. Son 2 ilmek. Baş dola. Aynı noktaya bat. Son 2 ilmek ve hepsini bir kere de çek. 1 2 baş dola, son 2 ilmek, baş dola, aynı noktaya bat, 2 ilmek, baş dola, aynı nokta, son 2 ilmek, hepsini birden çek. Görmüş olduğunuz gibi motifimiz bu şekilde ilerleyecek. Dördüncü trabzanın tepesine batacaksınız. Dediğim gibi motif arasında 2 zincirim var. Yeni fıstık motif grubuna ya da fıstık diyelim gruba başlarken herhangi bir ara zincirim yok. Başta olarak direkt gruba geçiyoruz. Şimdi bu sıranın sonuna kadar aynı şekilde, şu dönüşte kafanız karışmasın, yine aynı şekilde devam edeceksiniz. Ta ki başladığımız noktaya gelene kadar. Evet, ben son fıstık grubumu da yaptım. Şimdi ilk başlarken çekmiş olduğum 2 zincirim vardı. İkincinin tepesine hemen şöyle batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Ve içerisinden kaydırma işlemimizi yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi formu oluşmaya başladı. Şimdi yapacağımız nokta. Tekrar ikinci kata çıkabilmek için şu 2 fıstık arasına 2 zincir çektiğim alan vardı ya. Oraya batıyorum. İlmeğimi içerisinden çıkarıp kaydırmamı yapıyorum. 2 zincir. Baş dola. Hemen battığım noktayı da göstereyim. 2 fıstık arasına batıyorum. 2 fıstık arasındaki 2 zincirlik alanıma battım. Son 2 ilmeği çektim. Baş doladım. Aynı noktaya battım. Son 2 ilmeği çektim. İlk başta çekmiş olduğumuz 2 zinciri bir adetten sayıyorum. İkinciyi ve üçüncüyü yapmış oldum. Şimdi tek seferde çekiyorum. Tekrar 2 ara zincirim var. Baş doluyorum. Aynı noktaya, yani 2 fıstık arasına batarak son 2 ilmeğimi çıkarttım. Baş doladım. Aynı noktaya battım. Son 2 ilmeğimi çıkarttım. Baş doladım. Aynı noktaya battım. Son 2 ilmeğimi aldım ve hepsini bir çektim. Bakın şu an ikinci kata
başlamış olduk. Alt katta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz aslında. Başımı doladım. 2 fıstık arasına bakın. Batıyorum. Son 2 ilmeğimi çektim. Baş doladım. Aynı noktaya battım. Son 2 ilmeğimi aldım. Baş doladım. Aynı nokta. Son 2 ilmek. Geri kalan 4 ilmeğimi tek seferde çekiyorum. 1 2 ara zincirim var. Başımı doladım. Aynı noktaya battım. Son 2 ilmek, baş dola. Son 2 ilmek, baş dola. Son 2 ilmek. Hepsini birden çektim. Evet, görmüş olduğunuz gibi görünüşü bu şekilde olacak. Bir üst sıraya nasıl çıkmanız gerektiğini göstermiş oldum. Son işlemi, kapatma işlemini de göstermiş oldum. Bundan sonraki sıralarda göstermeyeceğim. Şimdi bu sırayı böyle başladığınız noktaya kadar geleceksiniz. Kapatırken alt sırada yapmış olduğumuz gibi çekmiş olduğumuz ilk 2 zincir var ya, 2 zincirin tepesine kaydırma yapacaksınız. Ve tekrar şu araya batarak bir kaydırma yapıp 2 zincir çekip başlayacaksınız ilk motifinizin yapımına. Şimdi bakalım burada kaç sıra yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra motif yapmışız. 9 sıra motifimizi yaptıktan sonra şu ağız kısmı için tekrar görüşelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi 9 sıramızı bitirdik. Şimdi hemen, daha doğrusu kapanışını yapacağım. Çekmiş olduğum 2 zincirin tepesine batıp kaydırmamı yaptım. Şimdi şuradaki kutucukları yapacağız. Görmüş olduğunuz 3 sıra. Bir, ikincisi şu iplerimin geçtiği alan ve üçüncüsü. Hemen yapımına başlayalım. 1, 2, 3, 4 adet zincirimizi çekiyoruz. Çekmiş olduğumuz 4 adet zincirin üçüncüsüne şöyle ilmek tutucumu takıyorum. Evet. Başımı doladım. Bakın. Şurada 2 adet fıstığım var. Hemen onun ara noktasına batarak bir adet ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, baş dola. Şimdi diğer araya. Nasıl söyleyeyim? Şu 2 fıstık grubu var ya. Hemen onun ara noktasına batıp tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, baş dola, fıstık arasına ikili trabzan. Bir zincir, baş dola, fıstık gruplarının arasına bir adet ikili trabzan. Yani demek istediğim şu: bir zincir çekip baş dolayıp ikili trabzan yapıyoruz. Bir adet buraya, iki fıstık arasına, bir de iki fıstık motifinin arasındaki noktaya. Yani şu şekilde gidecek. Şöyle tığımla da göstereyim. Fıstık arası, iki motif arası, fıstık arası, iki motif arası şeklinde sıramız devam edecek. Bir zincir, baş dola, fıstık arasına ikili trabzan, bir zincir, baş dola, motif aralarına ikili trabzan. Bu şekilde başladığımız noktaya varana kadar devam edeceğiz. Evet, başladığımız noktaya gelelim. Evet, başladığımız noktaya kadar geldik. Şurada ilmek tutucumu çıkarıyorum. Son kare kutucuğumu yaptım. Bir zincirimi çektim ve ilmek tutucumu çıkarttığım noktaya batıp kaydırmamı yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincir, tekrar 3. zincirime ilmek tutucumu takacağım. Başımı doladım. Hemen şuraya batacağız. Görmüş olduğunuz gibi ikili trabzanlarımız var. Bunların tepe noktalarına başımızı doladıktan sonra sıradaki ilk trabzan tepesine batıp ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir, baş dola, diğer ikili trabzan tepesine bir zincir, baş dola, sıradaki trabzanımızın tepesine. Bu şekilde sırasıyla tüm trabzan tepelerime tekrar bir ikili trabzan yaparak sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Evet, ikinci sıramızın da sonuna geldik. Hemen bir zincir çekiyorum.
ilmek tutucumu çıkarttığım alana batarak kaydırmamı yapıyorum. Şimdi 3. sıramıza başlamak için 4 adet zincirimi çektim. Tekrar 3. zincirime ilmek tutucumu takıyorum. Başımı doladım. Hemen sıradaki ikili trabzanın tepesine tekrar bir ikili trabzan, bir zincir baş dola, sırasıyla tüm ikili trabzanlarımın tepesine tekrar bir ikili trabzan yapacağım. Yani alt sıradaki işlemlerin devamını da getirmiş oluyorum. Bu sırada farklı bir işlem yok. Evet, yine ilmek tutucumu çıkarttım ve kaydırmamı yapıyorum. Şimdi bakın şu an son ilmekteyim, şuradayım. Hemen şöyle içerisine batıyorum ve bir adet sık iğnemi yapıyorum. 1-2 zincir, aynı noktaya tekrar batıyorum ve çekiyorum. Şimdi diğer ikili trabzanımın tepesine batıyorum. Bir adet sık iğne, 1-2 zincir, tekrar aynı noktaya bir sık iğne daha. Diğer trabzanımın tepesine batıyorum. Bir adet sık iğne. Pardon, ipim tiftiklendi. Trabzan tepesine battım. Bir adet sık iğnemi yaptım. 1-2 zincir, aynı noktaya tekrar sık iğne. Diğer trabzan tepeme batıyorum. Bir adet sık iğne, 1-2 zincir, aynı noktaya tekrar. Bütün trabzan tepelerimize ilk önce bir adet sık iğne, daha sonra 2 zincirli aynı noktaya kapanış yaparak küçük küçük motifler elde ediyoruz. Bunu da yine sıramızın sonuna kadar devam ettireceğiz. Bakın bu şekilde görünecek. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Şu anda en son işlemimi yaptım. İlk yapmış olduğumuz motifimizin dibine batıyoruz. İlmeğimizi çıkarıp kaydırmamızı yapıyoruz. Bir zincirimizi çektikten sonra ipimizi kesiyoruz. Evet. Şöyle hemen içeriden birkaç tur yürüteceğiz. Evet, şurada da hatta var mı? Yok. Şimdi çantamız artık hazır. Şimdi zincir işlemine geçeceğiz. Şuradaki bağcık kısmına. Benim ipimde 80 zincir yeterli olacaktır. 80 adet zincirimi çekiyorum. Evet, ben 2 adet 80 zincirimi çektim. Şurada da ortalama 10-15 santim kadar geçirme ipi bıraktım. Dediğim gibi benim ipimde 80 santim yeterli oldu. Siz ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şöyle ayarlayabilirsiniz. İki ucunu eşit bir şekilde getirdim. Şöyle çantanızın ağız kısmından sıfırlayacaksınız. Şurada bağlama payı olarak ortalama 3 parmak kalınlığında bir artırma, yani 3 parmak kalınlığında bir boşluk kalmış olacak. Bakın şurada sıfırladım. Burada 3 parmak kadar bıraktım. Şimdi hemen şu ipimden iğneme geçiriyorum. Çantamı alıyorum. Şu ortadaki, bakın ortadaki kutucuk sırasından bir alttan bir üstten olacak şekilde ilerletiyorum.
Şimdi iki ucunu eşitleyelim. Şöyle tutuyorum. Şöyle düzeltiyorum elimle. İki ucu eşit olsun. Evet, şimdi birinciyi takmış olduk. Sırada diğer zincirimiz var. Hemen şöyle iğnemi takıyorum. Şimdi bir ucu bu tarafta kaldığı için diğer ucunda bu tarafta kalacak şekilde ayarlayacağım. Şöyle bakın, bağcıklı kısım bu sefer solda kaldı. Bağcıksız kısımdan başlatıyorum. Yine aynı sırayı takip edeceğim. Bakın, yine bu altta kalmış. Yine bu şekilde aynı şekilde olmasını istiyorum. O yüzden sıramı takip edeceğim. Yani ikisi de aynı noktada kalacak. Daha demin geçirdiğim yerlerden aslında geçirmiş oluyorum, lafın kısası. Evet. Şöyle bunun da iki ucunu bir araya getirelim. Hatta şöyle direkt boncuklarımı da geçirebilirim. Evet, iki uç noktayı birbirine denk getirdikten sonra şuraya sıkıca bir düğüm atacağım. Uca doğru çekiyorum ve hemen parça iplerimi keseceğim. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Şu iki ipi de alalım. Evet. Ucuca getirip düğümümü atıyorum. Ve fazla iplerimi kesiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi çantamızı bitirmiş olduk. Hemen şöyle son halinde göstereyim. Buradan çektiğimiz zaman şunları da ittirebilirsiniz ya da uçta kalabilir. Büzgülü bir küçük kese yapmış olduk. Şöyle bir fikir verebilirim. Ben bunu bulabilseydim gösterecektim. Sıcak su torbalarını bilirsiniz. Onun içinde yapmıştım. Daha büyük boyunu çalışarak sıcak su torbamın içerisine koymuştum. Öyle de şık bir görüntü kazandırmıştım. Siz farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Dilerseniz daha büyük boy çalışıp sap kısmı çalışarak yine büzgülü, çaprazlama bir askılı çanta olarak da kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.